Evet arkadaşlar, ADS'den turist setimizi aldık. Haritalarımızı yani aldık hepsini. Vignetti'yi de aldık. Her şeyle şu anda yola hazırız. Evet, akşam valizleri hazırladık. Ekstra bir kutu daha çıktı. Tiger ne haber? Tiger. Bir bakalım mı buna, ne var bunda Tiger? Hı? Gel. İn aşağı. İn. Sen büyüdün kızım. Onları başka bir çocuğa hediye veririz. Türkiye'de. Ya, tamam. O zaman oraya gidince evde karar versin, İstanbul'a. Tamam mı? O bebek şeysi. Bakayım ona. Das ist ein Einhorn. Hangisi o? Dinozor ya. Das ist Ham. Evet, harekete hazırız. Şu ortaya koyabilirsin onu. Dur alayım şunu. Dur ayarlayacağız. Sis var galiba. Evet arkadaşlar, sunuma başlayabiliriz. Meşhur haritamı açtım. Böyle her şey daha net görünüyor. Neredeyiz, nereden geçiyoruz? Anlatım için hem benim için hem de sizin için çok daha rahat oluyor. Şimdi bu ikinci videomda yine Romanya üzerinden olacak ama diğer hattan. Başlangıç noktamız tabii Almanya, Köln. Geliyoruz. Şuradan Passau'dan, yani sınır kapısından Avusturya'ya gireceğiz. Linz, Viyana, Budapeşte'den aşağıya doğru Szeged'e geliyoruz. Burada Romanya, burası Sırbistan ve Macaristan üçgenindeyiz. Buradan Sırbistan'dan aşağı inmiyoruz. Biz şu sarı yolu takip ederek Arat'tan yine bu şekilde yolu devam ederek şöyle Sibiu'ya geldik. Sibiu'dan aşağıya doğru Bükreş. Başkentten aşağıya tekrar şöyle iniyoruz. Rusya istikametinden şöyle Sumen'den burada birkaç alternatif var ama biz şunu alacağız. Böyle devam ediyoruz ve buradan şöyle Burgaz'a geliyoruz, Karadeniz kıyısına. Karadeniz kıyısından, Burgaz'dan şöyle şuradan Dereköy'den Türkiye'ye girmiş olacağız ve İstanbul otobanına bağlanıp hedefe varmış olacağız. Merhaba dostlar, yeni bir videoma hoş geldiniz. Tarihimiz 20 Aralık 2025, kış ortasındayız. Yeni bir seyahate, yeni bir yolculuğa, yeni bir maceraya başlıyoruz. Köln'den İstanbul'a gidiyoruz. 2 haftalık yılbaşı tatilimiz var, onu orada değerlendireceğiz. Dün itibariyle 19 Aralık'ta Cuma günü bizim eyalette Nordrhein-Westfalen'de okullar tatil oldu.
Aslında dün akşam yola çıkacaktım ama çok yoğundu yollar. Dinlendik ve bugün cumartesi sabahı saat 7.30'da yola çıktık. Yavaş yavaş şu anda Koblenz civarlarındayız. 3 numara otobandan gidiyoruz. Bu videomda da daha önce size söz verdiğim gibi Romanya üzerinden gideceğiz. Biliyorsunuz yazın ben bir video yapmıştım. O da Romanya üzerindendi. Ama tabii o köy yollarından falan gitmiştik. Bu kez mümkün olduğunca otobanı kullanacağız. Yolu biraz daha belki uzatacağız ama daha rahat, daha güvenli bir yolculuk için, bir de o bölgeyi merak eden arkadaşlar için, bizim için de bir tecrübe olacak. Yolların durumunu, ileride bak bir Blitzer vardı, birisini çekti. Yolların durumunu, gümrüklerin durumunu, bütün gelişmeleri sizlere aktaracağım arkadaşlar. Evet, bir de vigneti olayı var tabii arkadaşlar. Bu arada yol yine yavaş yavaş tıkanmaya başladı maalesef. Ne diyordum? Vigneti konusunda size tabii bilgi vereceğim ülkelere geldikçe. Şu anda spontan gidiyorum. Sadece Avusturya'nın vignetisini aldım. ADC'ye gitmiştim dün. Günlük vigneti aldım. Bir günlük vigneti 9 euro 60 centti. Bütün yola çıkan, yolda olan gurbetçi arkadaşlara ve kendimize hayırlı bir yolculuk diliyoruz. Kazasız belasız. Evet, şöyle yolun durumunu daha rahat görüyorsunuz. İlk hedefim buradan, yani Budapeşte'ye kadar parça parça dinleneceğiz ama ana molamız orada olacak diye hesaplıyorum. Biraz spontan gitmek lazım. Nerede karşımıza ne çıkarsa, ne gelirse ona göre. Daha önceden fazla plan yaptığımız zaman bu kendimize stres olarak dönebiliyor. Akışına bırakalım, tadını çıkaralım. Yeter ki kaza bela olmasın, gerisi önemli değil. Arabamız altımızda. Ve yeterince paramız da var. Hanım tabi güzel sarma da yapmış. Yolda çok iyi gidiyor. Efendim? Evet, kamera açık. Yolu gösteriyorum. Şurada bu ne? Gurbetçi mi? Bir şey mi olmuş ona? Yok. Mola vermiş. Bak orada tavukçu vardı. Hemen otobanda duracaksın. Akşam aldım. Kızarmış tavuk alacaksın. Hiç ekstra otobandan çıkmana gerek yok. Evet arkadaşlar, ilk stau'muza yakalanmış durumdayız. Frankfurt'a geldik. Saat şu anda 9.30 civarı. 7.30'da çıkmıştık. 2 saatte buraya ulaştık. Şu ana kadar iyiydi ama biraz stau uzun görünüyor. Evet. Stau açıldı. Tamı tamına 23 dakika burada stau'da kaldık. Hemen Frankfurt'un girişinde. Bunu da not olarak buraya düşeyim. Evet, sanırım ileride kaza oldu. İkinci stau'muza geldik arkadaşlar. Neredeyiz biz şu anda? Würzburg'a aşağı yukarı bir 50 kilometremiz var. Çünkü burada Baustelle falan göstermiyor. Muhtemelen kaza oldu. İtfaiye arabası burada durdu. Polisler de burada. Bakalım sorun neymiş? Galiba kaza oldu. Şu içeri. Arabanın tekeri mi uçmuş? Evet, arabalar birbirine girmiş maalesef.
Of 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 of. Bir arabanın tekeri uçmuş. İki araba birbirine girmiş arkadaşlar. Şnavı bundanmış. Şimdi yolumuz açıldı. Aman dikkat diyoruz. Evet, şu anda Nürnberg'e gelmek üzereyiz. 5-10 kilometre var. Burada bir Baustelle var. Yol genişletme çalışması 6 kilometre uzunluğunda. O yüzden burada biraz trafik yavaşladı. Bu arada acıktık. Hanım, senin şu sarmaların vardı, bir uzatır mısın? Dur bir saniye, önce şu peçetemi bir şey yapayım. Üzerime dökülmesi. Bir saniye. Çocuk gibi oldum değil mi böyle de? Bir dakika. Üzerime damlar falan. Sana uğraşmayalım. Bir tane benim alayım. Evet, ver bakalım. Evet, bu sarma arkadaşlar meşhur uzun yol için en ideal yemek diyebiliriz buna. Eminim ki benim gibi birçoğunuz bunu kullanıyordur. Gayet güzel olmuş. Eline sağlık. Afiyet olsun. Bakayım. Ben de alabilirim. İstersen şuraya koy. Oradan ben alayım. Tamam. Şu fitesi şuraya. Evet, herhalde bir 10-15 dakika sonra Regensburg'a gelmiş olacağız. Oradan da Passau'ya bir şey kalmıyor. Neyse, ben şimdi sizin iştahınızı şey yapmayayım, kabartmayayım. Bana afiyet olsun arkadaşlar. Şimdi bir mola verdik. Avusturya'ya girmek üzereyiz. Burada Macaristan'ın Vignetis'ini alacağız. Online nasıl yapılıyor size göstermek istiyorum. Ben daha önceki videomda zannediyorum size göstermiştim. Bakın burada. Yanaştır istersen. Vintrica app'i var bende. Ben şu ana kadar hep bunu aldım. Online aldım. Bir sıkıntı olmadı. Yalnız en son ben ADS'ye gittim. Dün ADS bana şöyle bir şey verdi. Burada her ülkenin scan barkodu var. Burada daha ucuz arkadaşlar. Yani dolayısıyla buradan yapmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi nasıl yapacağız onu göstereyim. Önce scan barkodunu tarayalım arkadaşlar. Bakın. Taradık. Ve böyle bir sayfa çıktı. Buraya basıyoruz. Açın diyor. Öffnen. Şimdi şurada bakın Land kodu, ülke kodu diyor. Ne diyoruz? Almanya. Olmuyor, pardon. Şurada ne yazmamız gerekiyor? Plakayı yazın diyor. Tamam. Hemen plakayı yazayım. Burada yapmanız gereken arkadaşlar, araya noktalama koymuyorsunuz. Çizgi falan koymuyorsunuz. Olduğu gibi arka arkaya yazıyorsunuz. Motorrad diyor, otomobil diyor, kamyon diyor. Biz otomobile bastık. Sayfayı yukarıya kaldırdık. Evet, burada vignetler çıktı. Günlük var, 10 günlük var, aylık var. Biz 10 günlüğe basıyoruz arkadaşlar. Burada tarihler gösteriyor. Ne zamandan ne zamana? Bugünün tarihinden işte bir hafta sonrasına kadar 6620 fit. Yani Macar parası. Buraya basıyorum. Tekrar buradan kontrol için tekrarlamamı istiyor. Tekrar Almanya'ya bastım. Plakayı tekrar yazmamı istiyor. Evet. Devama basıyorum. Şurada e-mail. Mail adresimi arkadaşlar buraya veriyorsunuz. Tekrar buraya 2 defa veriyorsunuz. Sonra dili seçiyorsunuz. Almanca. Burada 6620 florin çıktı. Şimdi ödemeye geçeceğiz. Önce kabul ettim. Bunu da kabul edeyim. Neyle? Banka kartıyla. Evet, kartın numarasını istiyor. Buraya
Kartın tarihini istiyor. 2027. Kaçıncı ayı bu? Evet. Almış olduk. Şimdi hemen bir mail geliyor size arkadaşlar. Bakın burada. Hemen mail geldi. Burada tarihler görünüyor. Bu maili silmiyorsunuz. Yanınızda duruyor. Bir kontrol esnasında polise bunu gösterebilirsiniz. Şu anda saat 4 gibi. Hava biraz erken kararmaya başladı. Biz sabah 7.30'da çıkmıştık yola. Yani ne yapıyor? 7.30, 8, 10, 12, 4, 4 daha 8. Tam 8.5 saat oldu. Anca Almanya'ya çıkıyoruz. Yani normalde ben 6.5 saatte falan çıkıyorum buraya. 6.5 bazen 7 saatte çıkıyorum. Köln'le Passau arasına. Bu kez 8.5 saat oldu. Yani aşağı yukarı bir 2 saatlik zaman kaybımız var. Biraz yavaş gidiyoruz. Aslında biz yavaş gitmiyoruz da yollar bize müsaade etmiyor. Nasıl gidiyor senin yolculuk? Keyifli değil mi? Orada keyfin yerinde. Selin Hanım'ın arkada yatağını ayarladık. Yatarak seyahat yapıyor. Yani birinci sınıf bir seyahat yapıyor. Al beni götür sana, sal bırak akışına. Şu anda Avusturya'dayız. Linz Akla sığmaz şehrine yaklaşmış durumdayız. kanar ancak. Oradan Salzburg Graz ayrılıyor. Slovenya gidiyor. Biz Wien istikametine devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, Avusturya'da burada depoyu doldurdum. Fiyatlar çok iyi. 1.43. Almanya'dan bile ucuz. Ben 1.52'ye doldurmuştum Almanya'da. Aslında normalde depom Macaristan'a kadar yeter ama Macaristan biliyorsunuz çok daha pahalı. O yüzden buradan almak en iyisi. Tabi otoban üzerindeki şeylerden, tankstellerden almayın. Onlar 2 euroyu falan buluyor. Böyle tank off'lara falan çıkacaksınız dışarıya. Evet, başardık. Bayağı bir benzincide kuyruk var. Şimdi ne yapıyoruz? Wien'e doğru devam ediyoruz. Aslında bölüm bölüm ben size bilgi verecektim arkadaşlar. Yani nerelerde sıkışıyor, nerelerde yoğunluk var ama doğrusu buna gerek kalmadı. Çünkü yola çıktığımızdan beri Frankfurt'tan itibaren bu yoğunluk başladı ve Avusturya'ya yaklaştıkça daha da yoğunlaştı. Yani velhasılı kelam bu yılbaşı arefesinde Avrupa'da yollar gerçekten çok yoğun arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Ben de diyorum bu ses benim arabamdan mı geliyor bu gıcırtı? Otobüsten geliyormuş. Ama ses yapıyor ya. Beni de korkuttu. Ses mi, müzik sandım ben. Yani ses, gıcırtı bilmiyorum neler oluyor otobüste. Çok merak ettim yani şimdi. Macaristan'a girmiş bulunuyoruz. Evet, Budapeşte 170 kilometre. Günaydın arkadaşlar. Şu anda Budapeşte civarındayız.
Akşam burada biraz kestirdik. Gece 12'de falan geldik buraya. 3-4 saat kestirdik. Şu anda saat 5.30 gibi. Uykumuzu aldık. Şimdi yola devam ediyoruz. Bu arada tabi yollar sabaha kadar, yani gece 12'ye kadar hiç durmadı. Almanya'dan itibaren zaten yoğunluk başlamıştı. Avusturya'da daha da yoğunlaştı. Ama Macaristan'a girdiğimizde, yani Viyana ile Budapeşte arasında tam zirve yaptı. Birçok yerde durduk. Bayağı bir zaman kaybettik. En az bir saat falan bir Staularda kaldık. Ama şu anda yine açıldı. Belki sabahın erken saati olduğu için böyle. Bakalım bizi neler bekliyor. Macera devam ediyor. Hop. Evet. Romanya'ya buradan dönüyoruz arkadaşlar. M43 otobanı. Yani bu arada arkadaşlar ben o Budapeşte civarında yattığımda Romanya'nın vignetisini de aldım. O size daha önce gösterdiğim Macaristan vignetisini nasıl yaptıysam aynı şekilde Romanya'nınkini de yaptım. Yani Romanya vignetisi 3 euro 20 sen. Çok 50 Aa, yaptım. 3 euro 50 miydi? Pardon. 3 euro 50 sen. Bir arkadaş beni sıkıştırıyor. Biraz gaz vereyim. Şu anda saat sabah 7. Yaklaşık 24 saat oldu. Köln'den 7.30'da falan çıkmıştık. 24 saatte Romanya sınırına geldik. Yılbaşı arefesinde böyle tatile giderken bir iki defa düşünmek gerekiyor artık. 9'a doğru yaparız. Nasılsa her şeyimiz var. Ne var? Lavaş var. Değil mi? Turşu. Turşu var. Peynir var. Kaşar peyniri var. Zeytinimiz var. Yumurtamız var. Değil mi? Marmelade falan filan var. Ya çekirdeği bırak şimdi. Çekirdek en sonraki yemekten sonra. Da var. Çekirdeğimiz var, evet. Ama önce kahvaltımızı yapalım. Kahvemizi içelim. Ondan sonra seninle çekirdek çıtlatırız. Türkiye Edirne'de İstanbul'a varınca sana tantuni ısmarlayacağım. Sen de bana bir döner ısmarlarsın. Ödeşiriz. Olur mu? Senin Trinkgelt'in var ya yanında. Yok mu Trinkgelt ya? Aha. Ne yaptın bu paranda? Paraları ne yapıyorsun? O zaman sana ben tantuni ısmarlayayım. Ay. Ja, das Leben ist geben und nehmen. Ja? İşte Romanya'ya girmiş bulunuyoruz. İstikamet Bükreş. Bak bu Türkiye'nin otobüsü. Yolcu otobüsü. Ama Ulusoy buraya çalışıyor muymuş? Almanya, Avusturya. İstanbul. Stadt İstanbul. İstanbul'a gidiyor. Evet, bu açık. Öbürüne gidelim de orada daha sakin. Bakalım, nasıl çıkalım.
Evet, burada bir kahvaltı molası veriyoruz. Sağ olasın. Onu geçeyim. Ya, tekerleğin altlarına bir şey koyup da öyle de yapıyorlar. Kimin kapısı açık? Kahvaltıyı yaptık. Ve yola devam ediyoruz. Romanya'dayız. Timișoara'yı geçtik. Hava sıcaklığı 2 derece. Yol açık. Her şey yolunda. Şimdi de Romanya'da Stau'a yakalandık. Çok güzel gidiyorduk. Yol birdenbire durdu. Bayağı da bir kuyruk var. Ne oldu, nasıl oldu bilemiyoruz. Kaza mı oldu? Stau mu var? Orada bir kontrol noktası mı var? Pat diye durdu. Bomboştu. Ona sevinmiştik ama sevincimiz kursağımızda kaldı. Murphy'nin dediği gibi was alles schief laufen kann, wird es schief gehen. Hayatta yanlış gitme ihtimali olan her şey yanlış gider. Ve biz bunu bugün burada bu yolculukta test ettik. Murphy kardeşimizi rahmetle anıyorum tabii bu vesileyle. Bu güzel söz için kendisine teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, yaklaşık 2,5 saattir burada perişan olduk, bekledik. Şu anda nihayet gördük ki otoban kapalı. Bizi yan yoldan veriyor. O yüzden mesafemiz daha da uzadı. Yani 2,5-3 saat. Neresiydi burası? Timișoara ile Sibiu arası. Timișoara ile Sibiu arası otoban komple kapalı arkadaşlar. Burada binlerce araba var. 2,5-3 saattir buradayız. Şu anda yan yola da verdi bizi ama yan yola da tabii yan yol kaldırmıyor bu trafiği. Bu güzergahı planlayacak arkadaşlar bunu mutlaka dikkate alsın. Bükreş otobanı kapalı arkadaşlar. Yan yoldan Bükreş'e gidiyoruz. Tabii planımız aksamış oldu. Bu akşam İstanbul'da olmayı planlıyorduk ama bu görüntüyle yarın İstanbul'da oluruz artık diye düşünüyoruz. Ne diyelim, olacağı varmış. Moralimizi yüksek tutacağız. İnatla, sabırla kovalamaya, sürmeye devam ediyoruz. Evet, böyle yol kenarlarında Türkiye tipi şeyler var. Satıcılar var. Burada elma var, ayva var. Sirke de var galiba. Biz zaten ayvayı yedik. Ayva almamıza gerek yok. Bir soğuk su işimizi görür zannediyorum. İleride bir yerden daha yine otobandan çıkacağız. Yani iki yerde tamirat var. O yüzden birinci de bizi çıkardı. Bayağı dolaştık. Şimdi tekrar otobana girdik. Bir defa daha yapacağız ileride. Evet, otoban tekrar bitti. Şimdi tekrar yan yola giriyoruz. Pazar günü açık değil mi? Aa, bak bu caddeyi ne güzel yapmışlar. Romen-Bulgar sınırındayız. Arkadaşlar, bu Girgü'yü unutmayın. Sınır kapısına gelen ana otobanda ve diğer devamındaki yolların hepsinde sınır kapısını Girgü olarak veriyor. Onu takip edeceksiniz. Buradan vigneti alıyorsunuz. Biz vignetimizi online olarak
aldık. Rahat bir şekilde geçtik. Bu köprü için orada 6 euro ödedik. Sanırım burada da vigneti kontrol olacak. Republic of Bulgaria. Evet, hızlı bir şekilde geçtik. Bulgaristan'a girdiğinizde o kavşakları da karıştırmayın. Varna istikametini takip edeceksiniz. Sonradan Burgaz levhası gelecek arkadaşlar. Günaydın arkadaşlar. Şu anda saat sabah 6. Burgaz'dayız. Gece buraya geldik. Birkaç saat uyuduk. Şu anda bir benzincideyiz. Hemen vardık sayılır. 100 küsür, 110 kilometre falan yolumuz var. Evet. Arabayı bir düzeltelim. Şöyle yatağımızı kaldıralım. Videodan bir iki tane croissant alalım, kahve alalım. Birkaç taze broçin alalım. Ondan sonra devam edelim. Burayı bulmamız güzel oldu. Kendimi memlekette Almanya'da hissettim. Hop. Ben geleyim mi, sen halleder misin? Beraber gidelim. İyi, beraber gidelim. Selin dursun orada. Selin, sen arabada bekleyebilir misin Wir kızım? holen nur Brot. Was möchtest du? Da, ich hol dann mit etwas. Ya okey, komm mit. Şöyle bir tadına bakayım. İleride polis görüyorum. Evet, burada bekliyorlar. Suya yatmış arkadaşlar. Yeşil. Merhaba komşu. Arabanın kağıtlarını Pasaport? açacağım. Cam. Tamam. Teşekkür ederim. İyi günler. Ciao. Was kalt. Bulgar'a geçtik. Şimdi Türkiye'ye giriyoruz. Evet. 5 tane. 4-5 tane araba var önümüzde. Kameraya bakıyorsun, evet. Evet, Türkiye'nin sınır kapılarında da bu sıkıntı var. Hiçbir yerde olmayan bir uygulama. Maalesef herkes aşağı inmesi gerekiyor. Oradaki yukarıdaki kameraya bakması gerekiyor. Arabada bebek falan varsa bu havada kesin şifayı kapar aşağı inince. Bir dakika, şu mavi kartı, grüne kartı da yanıma alayım. Yeşil kartı belki onu da sorabilir. Şöyle cebime koyayım. İyi bir uygulama bu ya. Şimdi perişan olur insanlar. Kızım gel. Bak şu kameraya bak. Bak şöyle gel. Abi gösterecek sana. Bak şöyle kameraya bak. Yani şuna bak.
Tamam, binebiliriz. Hadi gelsin. Öne mi çekeyim, buradan mı durayım? Tamam. Yok, hiçbir şey yok. Yok. Kolay gelsin. Türkiye'ye girmiş bulunuyoruz. Şimdi İstanbul'a doğru devam. Şehir? Kareli şehri. Sen tabi hep Edirne'ye alıştın. Edirne tavacıyer. Şimdi burada bir çorbacı bulalım kızım. Benim de canım çorba çekti. Sıcak sıcak. Simit, börek, köfteci. Özen lokantası şurada. Temiz bir lokantaya benziyor şurası. Aynen orada yiyeceğiz. Dur. Bir saniye arkadaşlar. Şuraya çekebiliriz. Şuraya çekeceğim bir saniye. Paramız yok. Buluruz, hallederiz. Bulaşık yıkarız olmazsa. Evet. Selin. Çorbamız da geldi. Nasıl, güzel mi? Yedin mi? Bakmadın daha. Tamam. Çorbamızı içtik. Şimdi İstanbul'a doğru yola koyulduk. Bu arada bir konuya değinmek istiyorum ben. Biraz önce o Dereköy sınır kapısından girerken siz de fark ettiniz. Pasaport kontrolünde arabadaki herkes aşağı inmesi gerekiyormuş. Bu uygulama son birkaç yıldan beri var. Eskiden böyle bir uygulama yoktu. Ben yıllardır gidip geliyorum. Son derece bana göre sıkıntılı bir uygulama. Çünkü bunun yazı var, kışı var, rüzgarı var, yağmuru var, yaşlısı var, çocuğu var. Hepsi inmesi gerekiyor ve o kameraya bakması gerekiyor. Ben buradan Gümrük Muhafaza'ya, İçişleri Bakanlığı'na, Dışişleri Bakanlığı'ndaki yetkililere sesleniyorum, ricada bulunuyorum. Bu uygulamayı, vatandaşa eziyet veren bu uygulamadan lütfen bir an önce vazgeçilsin. Hatta bir adım daha öne gidiyorum. Olur da bir gün Emine Hanım reisle beraber benim bu videomu seyrederse onlardan da, reisten de ricam olsun. Lütfen bu konuya bir el atsın. Gerçekten sıkıntılı bir durum. Belki güvenlikle alakalı bir şey ama hakikaten vatandaşa bayağı bir sıkıntı veriyor. Umarım bu uygulamaya bir an önce yetkililer bunun farkına varır ve bundan vazgeçerler diye ümit ve temenni ediyorum. Evet, gelelim şimdi bizim maceramıza. Biraz bekliyordum açıkçası. Çünkü yılbaşı, geçen sene de ben yılbaşında gelmiştim. O zaman da diğer Sırbistan üzerinden gelmiştim. Buna benzer sıkıntılar yaşadık. Bu kez Romanya'yı deneyelim dedik. Bu ikinci Romanya videom. Asıl maceramız orada başladı arkadaşlar. Ben tam da buna değinmek istiyorum. Şimdi ben birinci Romanya videomu yapmıştım. Neydi o? Sofya üzerinden o ufak köy yollarından çıkmıştık. Biraz uzun sürmüştü. Yollar dardı. Dinleme testleri yoktu. İkinci video olarak otobanı sizlere tanıtmak istedim. Dolayısıyla Szeged'den, Macaristan'dan Romanya'ya girdik. Arad'dan ta Bükreş'e kadar, başkente kadar yol otoban görünüyor.
harita üzerinde otoban görünüyor. Ama öyle değilmiş arkadaşlar. Yani Arad'la Bükreş arasındaki otobanı baz aldığımız zaman ben tavsiye etmiyorum. Bu otoban komple açılana kadar tavsiye etmiyorum. Biz ne zaman çıkmıştık? Cumartesi 7.30'da çıkmıştık. Pazartesi 7.30. 2 gün 1 saat oldu. Bayağı bir sürmüş tabii. Videomu kapatmadan önce bir de teşekkür etmek istiyorum. Bundan önceki son videom Lauterbrunnen videom. Bakın şu yukarıda göreceksiniz. Rekor kırdı. Rekor kırdı derken yani genel anlamda YouTube'da değil de kendi rekorumu kırdım. Çünkü benim videolarım 30-25 bin, 30 bin hiç geçmemişti. Bu kez zannediyorum şu anda 50 bini geçti. 60 bine doğru gidiyor. Çok büyük bir ilgi oldu. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Demek ki insanlar doğayı seviyor. Bu video ile ilgili bu hatta daha önce bu hattı denemiş olan arkadaşlar, gurbetçiler varsa hiç çekinmeden görüşlerini aşağı yorumlara yazabilirler. Hem ben hem de diğer izleyiciler bundan yararlanmış olur. Ne gibi macera yaşadınız? Onları gerçekten sizin hikayenizde duymak isterim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.